Herkese merhabalar. Tek Patik Bebek Örgü kanalıma hoş geldiniz. Ben Nurhan. Bugün sizlere bu güzel yeleği tüm detaylarıyla anlatacağım. Örgüye yeni başlayan arkadaşlar sizler de çok rahat örebilirsiniz bu modeli. Erkek bebeklerinize çok yakışacak. Bebekleriniz bu yeleği çok sevecek. 3 parça olarak ördüm yeleği. 2 tane ön ve bir tane arka. Yanlarda dikiş var. Omuzlarını da tığ ile birleştirdim. Burada kullandığım model hem çok kolay hem de çok keyifli bir model. Bir de haroşa. Haroşaları ben her iki yönde de düz olarak örüyorum. Cepken yelek ya da ata yeleği de diyebiliyoruz bu yeleğe. Biliyorsunuz erkek bebekler için çok fazla seçenekli modeller olmuyor. O nedenle bu yelekler erkek bebekler için kurtarıcı bir model. Şimdi santim olarak da ölçüsüne bakalım. Beden genişliği 27,5 santim. Boyu omuzdan itibaren 31 santim. Şöyle arkasının boyunu da ölçüsünü vereyim. Arkası da buraya kadar 27,5 santim. Hem de arkasını da görmüş olduk bu arada. Evet, tam 1,5 yaş ölçüsünde oldu. Organik koton bir iple ördüm. İp ve şiş bilgilerini daha sonra vereceğim. 2 yumaktan biraz fazla ip kullandım. Eğer modeli beğendiyseniz hemen beğen butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmak ve videolarımı izlemek ücretsiz. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Evet, eğer hazırsak hadi başlayalım. Gazal organik baby koton ile öreceğim. 50 gram 115 metre uzunluğunda bir ip. Üzerinde 4,5-5 milim şiş yazıyor ama ben 3,5 milim şişle öreceğim. %100 organik koton bir ip. Aynı renk örmek isterseniz renk numarası C436. Evet, 3,5 milim şişle öreceğim demiştim. Pembesini şişle örüyorum. Alışkın olduğum için ama 3 parça olarak öreceğimiz için siz hangi şişle örmek isterseniz onu örebilirsiniz. Şişime klasik ilmek atma tekniğiyle ilmek atarak başlıyorum. Üç buçuk numaralı şişime 38 ilmek attım. Başlama ipim sağ taraftayken örgünün arka yüzündeyim. Arka yüzde bütün ilmeklerimi düz örerek ön yüzde bir sıra haroşa oluşturacağım. İlk ilmeklerimi örmeyeceğim ama ilk sıra olduğu için ilk ilmeğimi de örüyorum. Ben düz örgü örerken ipimi böyle aşağıdan atarak örüyorum. Evet, sıra sonuna doğru düz örerek ilerliyorum. Sıra sonuna geldim. Son ilmeğimi de örüyorum. Ön yüze geçtim. Ön yüzde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve düz örerek devam ediyorum. Şimdi diğer tarafın buraya kadar ördüm. İki tarafta aynı şekilde olacak buraya kadar. Sadece benim şimdiki ördüğüm sol ön beden olacak ve ilik açacağım. Bu iliksiz olarak örüldü. Şimdi burada böyle bir yuvarlak çalışmamız var. Şimdi bu çalışmayı yapacağız. Evet, şimdi önce 14 ilmek örüyorum. 2, 4, 14. Buraya bir tane işaret takıyorum.
10 ilmek örüyorum. Buraya bir işaret taktım. Bu tarafta da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ilmek kaldı. Örgümü çeviriyorum. Ben çıkartıyorum bu işareti. Siz devam edebilirsiniz işaretle. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve 10 ilmeğimi örüyorum. 2, 10. Evet. Şimdi ön yüzdeyim. Her iki tarafta 14 ilmek var. Ortada 10 ilmek var. Şimdi ortadaki 10 ilmeğimi örüyorum. İlk ilmeğimi hep örmeden alacağım. On ilmeğimi ördüm ve buradan 2 ilmek katıyorum. 11, 12 ilmek oldu ve burada da 12 ilmek kaldı. Arka yüze geçtim. İpimi dışarı aldım. Yine 2 ilmeğimi örmeden bu kez 12 ilmeğimi örüyorum. Evet, 12 ilmeğimi ördüm ve bu taraftan da 2 ilmek katıyorum. 1, 2, burada 12 ilmek kaldı. Dönüyorum. Buradaki döndüğüm yere kadar ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, buradan da 2 ilmek katıyorum. 2, 4, 6, 8, 10 ilmek kaldı. Arka yüzdeyim. Evet, dönüş yerine geldim. 2 ilmek katıyorum. 1, 2, 2, 4, 6, 8, 10 ilmek de bu tarafta kaldı. Dönüyorum. Ve yine buraya kadar geleceğim. 2 ilmek katıp döneceğim. Dönüşte de tekrar buradan 2 ilmek katacağım. Sürekli yanlardan 2'şer ilmek katarak bu her iki tarafta kenarlarda 2'şer ilmek kalıncaya kadar bu şekilde dönüşlerimi yaparak devam ediyorum. Evet, şimdi her iki tarafta 2'şer ilmek kaldı. Şimdi bütün ilmeklerimi öreceğim sonuna kadar. Döneceğim. Burada sonuna kadar örüp döneceğim. Yani bir sıra önde, bir sırada arka yüzde şişimdeki bütün ilmeklerimi örüyorum. Evet, tüm ilmeklerimi ördüm. Şişimde 38 ilmek vardı. 38'ini de ön yüzde de arka yüzde de ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra oldu. Şimdi buradan bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2 sıra daha öreceğim. Ön yüzde düz, arka yüzde düz örerek örüyorum. Şöyle 1, 2 sıra daha öreceğim. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet, 2, 4, 6, 8, 10, 11 sıra haroşa ördüm. Burası tamamlandı. Şimdi artık bu kenar bantları ve bu model kurulumunu yapacağım. Kenar için 7 ilmek örüyorum.
Evet, 7 ilmek. Bir ilmek ters örüyorum. Arka yüzde bu ilmeği Selanik batışı yapacağız. Şimdi model kurulumuna geçiyorum. 3 ilmek düz örüyorum. İpimi içeri alıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. İpimi dışarı alıyorum. Ve 2 ilmek düz örüyorum. Evet. Bu kenarda 8 ilmeğim var. 7 ilmek kenar ilmeği, bir tane ters, 8 ilmek. Ondan sonra 2, 4, 6, 7 ilmek model ilmeği. 3 düz, 2 ters, 2 düz olarak ördüm. Şuradaki kenar ilmeklerim hariç model ilmekleri 7'nin katları artı 1 ilmek olacak. Ama şimdi ben anlatırken daha kolaylık olsun diye şöyle anlatacağım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. 2 ilmek ters ördüm. Şimdi 5 ilmek düz, 2 ilmek ters olacak. 1, 2 düz ördüm. 3, 4, 5 ilmek düz, 2 ilmek ters. 5 ilmek düz. 2 ilmek ters. Ve 3 düzle başlamıştım. Yine 3 düzle tamamlıyorum. Evet, model ilmekleri bu kadar. Modelin birinci sırasını ördüm. Şimdi bir ilmek ters örüyorum. Arka yüzde Selanik batacağım. Ve 2, 4, 6, 7 ilmek kenar ilmeği. Şimdi burada ilk iliği de açıyorum. Burası sol ön beden. Bir ilmek ördüm. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir doladım şişime ve 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Arka yüze geçtim. Önce 7 tane kenar ilmeğimi örüyorum. Ve ön yüzde ters ördüğüm ilmek bir alttaki ilmeğin içine girerek Selanik batışı olarak örüyorum. İpimi içeri alıyorum ve sıra sonunda 8 ilmek kalıncaya kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Modelin ikinci sırasında bütün ilmekler ters. Evet, buradaki tek ilmeğe geldim. Yine bir alttaki ilmeğin içine girerek örüyorum. Ve 7 tane kenar ilmeğim. Ön yüze geçtim. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Bir ilmek ters örüyorum. 2, 4, 6, 8 ilmek oldu. Şimdi modelin 3. sırasında da ilk 2 sırada ördüğüm gibi öreceğim. Yani şu anda ilmeklerimi gördüğüm gibi öreceğim. 3 düz, 2 ters, 5 düz, 2 ters, 5 düz, 2 ters devam edeceğim. Son 3 düz öreceğim ve 8 tane kenar ilmeğimi örüp arka yüze geçeceğim. Arka yüzde de yine 8 tane buradaki kenardaki ilmeklerimi öreceğim. Sonra bütün ilmeklerimi ters öreceğim. Yine 8 ilmeğimi örüp ön yüze geçeceğim. Bu işlemi, yani bu ilk 2 ilmeği, 2 sırayı 4 sıra daha öreceğim. Şurada arkadan saydığımda tersleri sayıyorum. Şu haroşalar bittikten sonra 1, 2 sıra var. Burası toplam 6 sıra olacak. Evet.
Şimdi şu düzleri arkadan ters olan ilmekleri sayıyorum. Haroşalar bittikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra ördüm. Yani bu 6 sırayı 3 ilmek düz, 2 ters, 5 düz, 2 ters, 5 düz, 2 ters, 3 düz olarak ördüm. Ön yüzde, arka yüzde de ters ördüm. Şimdi modelin 7. sırasını örüyorum. Model 10 sıradan oluşuyor. Önce 8 tane ilmeğimi örüyorum. Evet, 8 ilmeğimi ördüm. Şimdi 2 ilmek ters örüyorum. İpimi dışarı aldım. Bu 2 haroşa var. Bu 2 haroşadan önceki ilmeği ve sonraki ilmeği aynı şekilde öreceğim. Yani ilmeğin içine giriyorum. 1, 2 defa doluyorum şişimi, ipimi ve bir tane örüyorum. 2 ilmek ters. İpim dışarıda. İlmeğin içine girdim. 1, 2 tane doladım ve ördüm. İpimi içeri aldım. 3 ilmek ters örüyorum. İpimi dışarı aldım ve düz ilmeği örerken 1, 2 tane dolayarak ördüm. İpim içeride, 2 ilmek ters. İpimi dışarı alıyorum. İlmeğin içine girdim. 1, 2 doladım. 2 ilmek, 3 ilmek ters. Ve 2 ilmek ters. Evet, modelin 7. sırasını, pardon, 4 6, evet, modelin 7. sırasını ördüm ve 8 tane ilmeğimi örüyorum. Arka yüze geçtim. Önce 8 ilmeğimi örüyorum. Evet. Şimdi ipimi içeri aldım. 2 ilmek ters örüyorum. İpim hep içeride olacak. Ve şu çift doladığım, şişimi çift dolayarak ördüğüm ilmeği teke düşürüyorum. Ve örmeden devam ediyorum. Yine arka yüzde hep ters örüyorum. Pardon. Doladığım ilmeğe geldim. Doladığım ilmeği bıraktım. 1, 2, 3 ilmek ters. İlmeği uzatıyorum. 2 ilmek ters. İlmeği uzatıyorum. 3 ilmek ters. Ve 8 ilmeğim. Modelin 8 sırasını tamamladım. 9. sırasına geldim. Önce 8 ilmeğimi örüyorum.
2 ilmek ters örüyorum. Modelin 9. sırasındayım. Evet. Şimdi bu ilmek ve bu ilmek, 2 tane uzun ilmeğim. Bu ilmekleri bu 2 ilmeğin önünde çaprazlayacağım. Onu da şöyle yapıyorum. Şimdi bu uzun ilmeğimi çıkardım. Önde bekletiyorum. Sonra diğer uzun ilmeği sağ şişime aldım. Arkadaki ilmekleri, 2 ilmeği sol şişime aldım. Ve 1, 2, 3 ilmeği sağ şişime aldım. Buradaki uzun ilmeği sağa doğru çaprazladım. 1, 2 ilmek ve bu ilmeğimi de yine sol şişime aldım ve diğer ilmeklerimi de sol şişime aktarıyorum. Evet, 4 ilmek, bu 2 ilmeği önde çaprazlamış oldum. Şimdi bu sırada yine bu uzun olan ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim dışarıda ama. İpimi içeri alıyorum. 2 tane ters örüyorum. 1, 2. İpimi dışarı alıyorum ve bu ilmeği örmeden aldım. İpim içeride. 3 ilmek ters. 1, 2, 3 ilmek ters. İpimi dışarı alıyorum. Bu 2 uzun ilmeğim. Uzun ilmeğimi örmeden aldım. İpimi içeri alıyorum. 2 ilmek ters. İpim dışarıda ve uzun ilmeğimi örmeden aldım. İpimi içeri aldım. 3 ilmek ters. İpim dışarıda. Evet. Uzun ilmeğimi örmüyorum. İki ilmek ters ördüm. İpim dışarıda ve uzun ilmeğimi örmedim. 2 ilmek ters. Modelin 8. sırasını tamamladım. Arka yüzdeyim ve modelin 10. sırası, yani son sırayı öreceğim. Evet, 8 ilmeğimi ördüm. İpimi içeri aldım. Bu sırada da yine bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Uzun ilmeğim, evet, bütün ilmeklerimi ters örerek 10. sırayı da tamamlıyorum ve model tamamlanmış oluyor. Uzun ilmeğim, ve 8 tane kenar ilmeğim. Evet. Model 10 sıradan oluşuyordu. Modelin 10 sırasını ördüm ve tamamlandı. 1. sıradan itibaren tekrar başlayacağım. Yani 8 tane kenardaki ilmeklerimi ördükten sonra 3 düz 2 ters, 5 düz 2 ters, 5 düz 2 ters, 3 düz öreceğim ön yüzde. Arka yüzde de bütün ilmeklerimi ters örerek 6 sıra bu şekilde tamamlayacağım.
Sonra da buradaki 4 sırayı öreceğim ve 10 sırada bir model kendini tekrarlayacak. Şurada ilk ilmeğimizi açmıştık modeli kurduğumuz sırada. 2, 4, 5 sıra oldu. Toplam 9 sırada bir ilk açacağım. 4 tane ilk açacağım. Sol ön bedeni örüyorum. 1, 2, 3 tane ilk açtım. Şimdi 4. iliği açacağım. İlk araları da 2, 4, 6, 8, 9 sıra haroşa ördüm. Şimdi 4. iliği açıyorum. Bir ilmek örüyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bir dola ve 4 ilmek ör. Evet, 4. iliği açtım. Arka yüze geçtim. Yedi tane kenar ilmeğimi örüyorum. Bir ilmek alttaki ilmeğin içine batarak düz örüyorum. Diğer ilmeklerimi de düz örüyorum. Buraya kadar. Evet, bir ilmeğe geldim. Alttaki ilmeğe giriyorum ve düz örüyorum. 7 tane kenar ilmeğim. Bitinceye kadar arka yüzü hep bu şekilde öreceğim. Ön yüze geçtim. Ön yüzde kol ve yaka kesimlerini başlıyorum. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Bir ilmek ters. 2 ilmeği birlikte örerek buradan bir tane koldan eksiltiyorum. Sıra sonunda 10 ilmek kalıncaya kadar düz örüyorum. İki, 4, 6, 8, 10 ilmek kaldı. Yaka içinde 2 ilmeği birlikte örerek bir tane eksilttim. Bir ilmek ters. 7 ilmek düz. Arka yüzde yine bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sadece buradaki tek ilmekle buradaki tek ilmeği bir alttaki ilmeğin içine batarak örüyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Önce kenar ilmeklerimi örüyorum. Bir ilmek ters. 2 ilmeği birlikte örerek kol için bir tane eksiltme yapıyorum. Sıra sonunda 10 ilmek kalıncaya kadar örüyorum. Evet, 10 ilmek kaldı. 2 ilmeği birlikte örerek yaka içinde eksiltme yaptım. Bir ilmek ters ve kenar ilmeklerim. Evet, 2 kez bu taraftan 2 kez de bu taraftan eksiltme yaptım. 3 kez daha yapacağım. Toplam 5 kez. Her ön yüzde hem kol için hem de yaka için toplam 5 tane eksiltme yapacağım. Evet, sol ön bedeni örüyorum. Ön beden için şişimde 38 ilmek vardı. 5 tane kol tarafından 5 tane yakadan eksilttim ve şu anda şişimde 28 ilmek var. Şimdi sağ ön bedeni de buraya kadar ördüm. Buraya kadar birebir aynı. Sadece başlarken dikmek için burada bir miktar ip bıraktım. Bu yan tarafı dikmek için.
Buraya kadar aynı şekilde 2 parça öreceğiz. Şimdi ben buna devam ediyorum. Sonra bunun da nasıl kestiğimi göstereceğim. Evet, artık sadece yakadan eksiltmeye devam edeceğiz. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Sıra sonunda 10 ilmek kalıncaya kadar düz örüyorum. Evet, sıra sonunda 10 ilmek kaldı. 2 ilmeği birlikte örerek bir tane yaka için eksiltme yapıyorum. Yaka için 6. eksiltmeyi yapmış oldum. 1 ilmek ters ve kenar ilmeklerim. Evet, arka yüz zaten hep aynı, bir değişiklik yok. Bu şekilde şimdi artık sadece ön yüzde eksilteceğim. Sıra sonunda 10 ilmek kalıncaya kadar öreceğim. 10 ilmek kaldığında 2 ilmeği birlikte örerek bir tane eksilteceğim ve diğer ilmeklerimi öreceğim. Omuzda istediğim genişliğe gelinceye kadar sadece yakadan eksiltmeye devam edeceğim. Evet, yaka eksiltmeleri de bitti. Şu anda omuzda 19 ilmek var. Yine 7 ilmek düz, 1 ters, 3 düz, 1 ters, 7 düz olarak ön yüzü öreceğim. Arka yüz zaten hep aynı şekilde, bir değişiklik yok. Bu şekilde istediğim uzunluğa gelinceye kadar bu 19 ilmeğimi örüyorum. Evet, yeleğin sol ön bedeni bitti. Şimdi şuradan sayıyorum haroşa sıralarını. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 sıra oldu. Şimdi artık sağ ön bedene geçiyorum. Sağ ön bedeni de şişimde 28 ilmek kalıncaya kadar sol ön bedenle aynı şekilde ördüm. Hem koldan hem de yakadan eksiltme yaptığımız kısım bitti. 5'er tane eksiltme yaptım. Şimdi artık sadece yakadan eksilteceğim. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Bir ilmek ters. 2 ilmeği birlikte örerek yakadan bir tane eksiltme yapıyorum. Diğer ilmeklerimi de düz örüyorum. Evet, bir ilmek ters ve 7 ilmek düz. Evet, sadece yakadan eksiltmeye devam edeceğim. Şişimde 28 ilmek vardı. Bir tane eksilttim. 27 kaldı. Bu şekilde şişimde 19 ilmek kalıncaya kadar sadece yakadan eksilterek devam ediyorum. Evet, sağ ön bedeni örüyorum. Yaka eksiltmeleri de bitti. Şu anda şişimde 19 ilmek var. Şimdi artık bu 19 ilmeği öreceğim sadece. Tıpkı bu taraf gibi 24 sıra buradan sayacağım. 24 sıra haroşa olunca sağ beden de bitmiş. Evet, sırada arka beden var. Arka beden için ben 66 ilmek attım. Ön yüzde ve arka yüzde düz örerek kol altına kadar geldim. Şimdi burada ön bedeni örerken şurada düz giden bir haroşa hattı var. Burası 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 ve 31 sıra. 31 sıra ördüm. Şimdi artık kol kesimlerine bir sonraki sırada başlayacağım. Burada kol bantlarını ekleyeceğim.
7 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters ve sıra sonunda 8 ilmek kalıncaya kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, arka bedeni örüyorum. Ön yüzdeyim. Sıra sonunda 8 ilmek kaldı. İpimi içeri alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Ve 7 ilmek düz. Arka yüze geçtim. Arka yüzü artık şimdiki öreceğim şekilde öreceğim. Bitinceye kadar 7 tane kenar ilmeğimi örüyorum. Ön yüzde ters ördüğüm ilmeği burada arka yüzde ilmeğin içine değil, bir alttaki ilmeğin içine girerek örüyorum. Ve sıra sonunda 8 ilmek kalıncaya kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra sonuna geldim. Düz ilmeği bir alttaki ilmeğin içine batarak örüyorum. Ve 7 ilmek düz. Ön yüze geçtim. Ön yüzde artık kol eksiltmelerini yapacağım. Her ön yüzde yapacağım kol eksiltmelerini. 7 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek ters ve 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bu taraftan bir tane eksiltme yaptım. Düz örerek sıra sonuna doğru ilerliyorum. Evet, ön yüzdeyim. Sıra sonunda 10 ilmek kaldı. 2 ilmeği birlikte örerek bir tane de bu taraftan eksiltiyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Ve 7 ilmek düz. Arka yüzey yine aynı şekilde örüyorum. Bütün ilmeklerim düz. Sadece buradaki bir ilmeğim ve buradaki bir ilmeği düz öreceğim yine, ama alttaki ilmeğin içine batarak öreceğim. Şişimde 66 ilmek vardı. 2 ilmek bir buradan bir bu taraftan eksiltme yaptım ve şişimde 64 ilmek kaldı. Bu şekilde eksiltmeye devam edeceğim. 7 ilmek düz, 1 ilmek ters, 2 ilmeği birlikte örerek bir tane eksilteceğim. Sıra sonunda 10 ilmek kalınca 2 ilmeği birlikte örerek bir tane eksilteceğim. Bir ters ve 7 ilmek düz öreceğim. Bu şekilde toplam 4 ilmek bu taraftan, 4 ilmek de bu taraftan eksilteceğim. Şişimde 58 ilmek kalacak. O 58 ilmeği de omuz hizasına kadar öreceğim. Evet, arka bedende kol altına kadar 31 sıra haroşa örmüştüm. 21 sıra daha ördüm. Ön yüzde de örerek sıra sonuna kadar geldim. Arka yüzde ördüğümde 22 sıra olacak. Şimdi arka yüzde burası omuz ilmekleri. Bu tarafta yine omuz ilmekleri, 19 ilmek omuzda var. Bu aradaki ilmekleri de örerek kesme tekniğiyle keseceğim. Şimdi önce 19 ilmeğimi örüyorum. Evet, 19 ilmeğimi ördüm. Şimdi artık ensedeki ilmeklerimi örerek kesme tekniğiyle kesiyorum. 1 2 ilmek ördüm. Önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Bir ilmek örüyorum. Önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum.
Evet, bu şekilde ense ilmeklerini buradaki işarete kadar kesiyorum. Evet, ense ilmeklerini örerek kesme tekniğiyle kesiyorum. Evet, burada 19 ilmek var. Bir de şişimdeki ilmek 20. O nedenle şimdi bir tane daha keseceğim. Ve burada sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, bir de bu 19. Bu ilmeklerimi de örerek arka bedeni bitiriyorum. Evet, arka beden bitti. Arka yüzde bir sıra daha ördüm. Ve burada kol boyu 22 sıra haroşa oldu. Şimdi artık omuzları birleştireceğim. Burası arka bedenin ön yüzü. Ön bedenin ön yüzü. Böyle ön yüzler birbirine bakacak şekilde yerleştirdim. Arka yüzden birleştiriyorum. Tığ ile birleştireceğim. Evet, bir tane öndeki şişimden bir ilmek de arkadaki şişimden alıyorum. Ve ikisini birlikte ördüm. Bir tane öndeki şişimden, bir tane arkadaki şişimden alıyorum. Ve önce iki ilmeğin içinden, sonra da tığımdaki ilmeğin içinden geçiriyorum. Öndeki şişimden aldım. Arkadaki şişimden aldım. Ve tığımın üzerinde 3 tane ilmek var. Ve kaydırarak hepsinin içinden geçirdim. Evet, öndeki şişimde de arkadaki şişimde de 19 ilmek var. Bunların hepsini bu şekilde birleştiriyorum. Evet, omuzları birleştirdim. Bu omzunu da birleştirdim. Şimdi artık yan dikişlerini yapacağım. Ön yüzden yapıyorum yan dikişlerini. Önce buradaki iki ilmeğin içine giriyorum. Buradan da yine iki ilmeğin içine giriyorum. Ve burada sabitledim. Sonra ilk haroşa dişinin içine giriyorum. Buradan da yine ilkin içine giriyorum. Ve sırayla haroşa dişlerinin içine karşılıklı olarak girerek dikiyorum. Bir arka bedenden, bir ön bedenden alıyorum.
Evet, sırayla kaydırmadan haroşa dişlerin içine girerek yan tarafının dikişini yapıyorum. Bu şekilde kol altına kadar gelelim. Kol altında yine birlikte yapacağız. Evet, yan dikişini yapıyorum. Son 2 tane kaldı. İsterseniz buradan ayarlayabilirsiniz. Şu en sondu. Ondan önce 2 tane kaldı ya da buradan arka bedenden 31 sıra saydığımızda da yine burası oluyor. 2 tane kaldı. Evet. Şimdi şuradan ipimi içeri alıyorum. Burada ipimi sabitleyeceğim. İpimi bir kez daha sabitliyorum. Ve yine haroşa dişlerin arasından birazcık ipimi yürütüyorum. Ve ipimi kesiyorum. Evet, yan dikişimiz de bitti. Ben şimdi diğer tarafı da dikeceğim. Sonra tam boy olarak geleceğiz. Evet, yeleğimiz bitti. Çok şık, çok tarz bir yelek oldu. Bebeğiniz çok sevecek. Hep bu yeleği giymek isteyecek. Hatta belki de birkaç rengini örmek zorunda kalacaksınız. Ben çok beğendim. Çok içime sinen bir proje oldu. Umarım siz de beğenir ve benimle birlikte örersiniz. Örecek olan herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka projelerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.